Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için pastane usulü, tam kıvamında, tam ölçülü, deneyip yapabileceğiniz çok güzel şekil alabilen kurabiye hamuru tarifim var. Bu kurabiye hamuruyla çok değişik kurabiyeler de hazırlayabilirsiniz. Fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tatlı kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle oda sıcaklığında beklettiğim 3 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Yumurtamız mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Bu kurabiye tarifinin 2 tane önemli püf noktası var. Biri, yumurtalar oda sıcaklığında önceden bekletilmeli. Diğeri ise şeker ve yumurtayı krema haline gelene kadar yaklaşık bir 5 dakika kadar çırpmalıyız. Şimdi 1 su bardağı toz şekerini ekledim. Yumurta ve şekeri mikserle güzelce rengi açılana kadar, krema haline gelene kadar çırpıyorum. Ben toplamda 5 dakika kadar çırptım. Rengi bu şekilde olduktan sonra hemen diğer malzemelerimi ekledim. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Katı yağsız, çok hafif, bir o kadar da lezzetli bir kurabiye tarifi. Özellikle katı yağsız, sıvı yağla yapabileceğimiz kurabiye var mı diye soranlar için birebir bir kurabiye tarifim. Çok lezzetli ve güzel. Kimse sıvı yağla yaptığınıza inanamayacak. Sanki tereyağlı bir kurabiye lezzetinde oluyor. Şimdi tarifimde 5,5 su bardağı un kullandım. İlk önce 4 su bardağı unu ekliyorum. Karıştırıyorum. Sonra cıvık olduğu için 2,5 su bardağı daha un eklemiş oluyorum. Toplamda 5,5 su bardağı ekledim. 2 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum. 1 paket toz vanilya ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 adet limonun rendesini ekliyorum. Dilerseniz limon rendesi yerine portakal kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz veya hiçbir aroma eklemek istemiyorsanız sade olarak da kurabiye hamurunu hazırlayabilirsiniz. Bu aşamada 4 su bardağı un yeterli gelmemişti. 1,5 su bardağı daha un ekliyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un eklemiş oluyorum. Elimle tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Kurabiye hamurum hazır. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan güzel bir tok bir kurabiye hamuru hazırladık. Bu malzeme ölçüleri anne kurabiyesiyle neredeyse birebir, sadece içerisinde yoğurt yok. Anne kurabiyesinin hamuruna çok benziyor. Aradaki fark, yumurta ve şekeri sadece çok güzel çırpmak, mikserle iyice çırpıyoruz. Anne kurabiyesinde çırpmıyoruz. Kurabiye hamurumu hazırladım. Yağlı kağıt serili fırın tepsimize kurabiyelerimize şekil verip aralıklı bir şekilde dizelim. Kurabiyelerimizden ilk önce parçalar koparalım. Uzun bir silindir şeklini verelim. Tezgahın üzerinde bu işlemi yaparsanız daha güzel silindirler elde edebilirsiniz. Bu şekilde parmak kalınlığında hamurlarımızı açtıktan sonra bu şekilde örgü halinde kurabiyemizi saralım, şekil verelim. Çok kolay şekil alabilen bir kurabiye hamuru. Gördüğünüz gibi elastik, yumuşacık, aynı zamanda fırına girdikten sonra da dağılmayan bir kurabiye tarifi. Bu kurabiye tarifini birçok yerde bu şekilde bulamayabilirsiniz. O yüzden denemenizi tavsiye ediyorum ve kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Şekli de çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Toplamda bu malzeme ölçülerinden 37 adet kurabiye elde ettim. Normalde tarifimde 5,5 su bardağı un kullandığım için çok fazla gözünüze gelebilir ama tok bir kurabiye hamuru olduğu için ve kurabiye şeklimiz de rulo şeklinde olduğu için tam yeterli geldi. Siz dilerseniz daha az yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak daha az kurabiyeler elde edebilirsiniz. Veya daha fazla yapmak isterseniz bu malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Örgü şeklini kurabiye hamurumuza verdikten sonra kenar kısımlarını bıçak yardımıyla keselim. Şeklimizi bu şekilde hazırlayalım. Dilerseniz kakaolu olarak da hazırlayabilirsiniz. Kakaolu yapmak isterseniz hamurun yarısına 1 yemek kaşığı kakao, çok az da sıvı yağ ekleyip karıştırıp yoğurabilirsiniz. Yarısını kakaolu, yarısını sade olarak da hazırlamış olursunuz. İlk tepsim hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi 10 dakika kadar pişirelim. Kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Eğer 10 dakikadan fazlaca pişirirseniz kurabiyeleriniz
kuruduktan sonra, sıcaklığı geçtikten sonra çok sert olacaktır. Ama vermiş olduğum dakikada 10 dakika kadar pişirirseniz kurabiyeniz tam ölçülü, çok güzel bir kurabiye olacaktır. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyelerim fırından çıktı. Muhteşem oldular. Hemen süsleme aşamasına geçebiliriz. Dilerseniz bu şekilde sade olarak da tüketebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi sürülebilir çikolataya kenar kısımlarını batırıp sonra Hindistan cevizine bulayabilirsiniz. Ama bu şekilde çok daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Çikolatayı batırdıktan sonra kenar kısımlarını dilerseniz Antep fıstığı, toz ceviz, toz badem, toz fındığa da bulayabilirsiniz. Bu şekilde şık bir görüntü oluyor. Sadece bir kenarını da yapabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi iki tarafını da yapabilirsiniz. Ben kurabiyelerimin iki ucunu da bu şekilde yapıp hazırladım. Çok daha güzel bir görüntü oldu. Gördüğünüz gibi çok şık. Yemelere kıyamayacağınız ama bir o kadar da lezzetli bir kurabiye. Gün sofralarınıza şık bu kurabiyeyi yapıp hazırlayabilirsiniz ve özel günleriniz için de ideal bir kurabiye. Kurabiyelerim bitene kadar bu işlemi yapıyorum. İlk tepsim bitti. İkinci tepsimi de aynı şekilde hazırladım. Kurabiyelerimizin kenarlarındaki çikolatalar biraz daha soğumasını istiyorsanız, aceleniz varsa eğer birazcık buzdolabında tutabilirsiniz. Sonra sunum tabağına dizebilirsiniz. Ben buzdolabında yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendirdim. Kenar kısmındaki çikolatalar soğuduktan sonra sunum tabağıma aldım. Sizlere yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tabakta da sunumu çok şık. Gerçekten herkes hayran kalacak. Bu tarifi bir kere de olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Gördüğünüz gibi kusursuz görüntüsüyle, muhteşem dokusuyla kurabiyemiz yemeleri hazır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.